Merhaba, ben Doktor Salih Onur Basat. Bugün size DHI, kalem ya da CHOI dediğimiz saç ekimi yönteminden bahsedeceğim. Bu yöntem öncesinde hastanın kök alınacak, saç köklerinin alınacağı bölgesi, ensesi iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ne kadar kök çıkacağının önceden kabataslak olarak öngörülmesi gerekiyor. Bunun için hastanın ilk muayenesinde bu değerlendirmeyi yapıyoruz biz. Hastanın saçındaki ya da kafasındaki açık alan da çok önemli bizim için. Olabildiğince sık, olabildiğince yoğun bir ekim yapmayı istiyoruz. Eğer alan çok genişse o takdirde önde daha sık, arkada daha seyrek şekilde bir ekim yapmayı tercih ettiğimiz hastalar oluyor. Ama bizim amacımız burada hastanın saç olmayan bütün bölgesini kapatabilmek. Aşamalarına gelince bu ekim yönteminin, kalemli ekim ya da DHI ya da CHOI yönteminin hasta değerlendirilmesinden sonra kök alma işlemine geçiliyor. Kök alma işleminin sırasında yani graft alma işlemine geçiyor. Graft alma işlemi sırasında graftlerin hasar görmeden alınması ve olabildiğince fazla sayıda graft alınması bizim için çok önemli. Sağlıklı graft alınması bizim için çok önemli. Genelde ikili ya da üçlü kökler almayı tercih ediyoruz ki ekim yaptığımız alanda daha sık, daha gür ve daha güzel bir görüntü oluşabilsin. Kökler alındıktan sonra normal saç ekiminde bu köklerin ekileceği bir kanal olması gerekiyor. Ama CHOI ya da DHI yönteminde ise bu kanala gerek kalmıyor. Kalem içine yerleştirilen kökler kalemin ucundan saç telisine ekiliyor ve böylece kanal açmadan kökün kalem yardımıyla olması gereken yere ekilmesi sağlanıyor. Bunun avantajı ne? Birinci olarak eğer hastanın seyrek de olsa ekilecek bölgesinde bir saçı varsa var olan kökler hiçbir şekilde hasar görmüyor. Eğer ki hastanın o bölgede saçı yoksa olabildiğince sık bir ekim yapılabiliyor. Yani kanal açma yöntemi kullanıldığı takdirde yani klasik fuya yöntemi kullanıldığı takdirde belli bir sıklıkta kanal açmanız gerekiyor. Aksi takdirde hastanın kafa derisinin beslenmesi bozulabiliyor. Çoğu yönteminde ise kanal açmaya ihtiyaç kalmadığı için hastada maksimum ekim ve iyi bir sıklıkta ekim yapılabiliyor. Kök alımından sonra hastanın ekilecek bölgesinin planlamasına geçiliyor. Eğer ki elimizde yeterince kök varsa hastanın golf çizgileri ve alın çizgileri belirleniyor. Buralara önden arkaya doğru sıklığı değişmeyecek şekilde bir ekim yapılıyor. Eğer hastanın alım miktarı, kök ya da graft miktarı yeterli değil ise o zaman önde daha sık, arkaya gidecek şekilde daha seyrek şekilde bir ekim yapılıyor. Yaklaşık 6 ay, 1 yıl sonra ikinci bir seansla bu ekim sıklaştırılıyor. Yani daha sık bir saç elde edilmeye çalışılıyor. CHOI ya da DHI yönteminin de ekebileceğimiz maksimum kök sayısı 4000 ila 5000 arasında değişmekte. Bu ekim süresi yaklaşık 6-8 saat sürmekte. Maksimum kökü bir seansta hastaya 6-8 saat içerisinde ekip normal bir şekilde ekimimizi tamamlayabiliyoruz. Ekim sonrasında hastanın saç bölgesindeki graft alanlarına dokunmaması, zarar vermemesi, herhangi bir yere çarpmaması gerekiyor. 2 gün sonra hastanın alım yaptığımız ense bölgesini açıp oraya pansumanımızı yapıyoruz. Eğer herhangi bir kanama odağı yoksa oranın pansumanına ekstra bir şey yapmıyoruz. Ön bölgede, ekim yapılan bölgede ise yaklaşık 3. günde hafif bir yıkamayla bu yıkamayı biz kendimiz yapıyoruz. Ve hastaya sonrası için bu yıkamayı gösterip tarif ediyoruz. Hafif bir yıkamayla oradaki kurutları, pıhtıları oradan uzaklaştırıyoruz. Sonrasında hasta yaklaşık 2 günde bir olacak şekilde her gün yıkamasına devam ediyor. 1 hafta 10 gün sonra ise normal yıkama şekline, saç yıkama şekline yavaş yavaş dönebiliyor.